Arkadaşlar heyecan yapma. Sakin sakin. Heyecan yapmayalım lütfen. Şu taşa bakar mısınız? Ya bakar mısınız ya? Hele bakın şuna bakın. Böyle eser olur mu? Oluyormuş ama insanlar sahip çıkmıyor. Vallahi çok yazık. Hele şuna bakın. Bak 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 bak. Bu ekrandaki kurt çok uyanık. Avcı adam kurt önüne bir kelle atıyor. Daha sonra canavara verdiği yemeği geri almaya çalışıyor. Fakat oradaki kurt yemeğini geri vermiyor. Bu ekranda yerler gene karlı. Kurt arkasında bir kangal köpeği gördük. Her iki taraf teke tek. Köpek yanında, eğer bir köpek daha olsaydı muhtemelen canavara saldıracaklardı. Heh. Arkadaşlar şimdi ben yalnız koyunların başındayım. Bugün İsa sabahleyin benimle hayvanlara gelmedi. Bugün de evde kalmak istedi. Bu arada köpekler de burada değiller. Bir gündü böyle bu alanda ağaçların arasında mıntıkada koyun otlatmaya devam ediyordum. Bu alandaki meşe maz ağaçları kesmişler. Çoğunluğu kesilmiş durumda. Bu dağlara, doğaya ihanettir. Niye kesiyorlar? Neden kesiyorlar? Şimdi hayvanlar bu alanda böyle otlanıyor. Güzel ot arıyorlar. Çünkü eve gitmeye vakti gelmiş durumda. Şimdi güzel otlanıyorlar ki biraz sonra yola düşecekler. Artık yemek olmayacak sabaha kadar. Şimdi akşamın hesabını yapıyor. O yüzden dolayı kafayı yere koymuş ve otlamaya devam ediyor. Normalde öyle bu şekil gün içinde otlamaya devam ederse bu saate kadar hayvanlar balon gibi şişecekler. Ancak eve gitme vakti az kalınca daha sonra kafayı yere koyuyor ve iyi otlamaya başlıyor. Köstebekler, fareler toprak altında yuvalarına ayar veriyorlar. Tamir veriyorlar. Evlerini daha geliştiriyor ve içerideki toprağı da zemin üzerine çıkarıyor. Hey! Burada iki tane yavru var. Bir tanesi başarılı, diğeri başarısız. Neden? İki çift başarılı hiç birbirine denk gelmiyor. İlla bir tanesi iyi olacak, bir tanesi kötü olacak. Bak hele arkadaşının kulağını tutmuş. Bak 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 bak.
Kendilerini iyi eğitiyor. Arkadaşlar 2 sene önce gittiğimiz yaylada beyaz bir tane köpeğim vardı. Kafası büyük. Belki gördünüz. Elbet kanalı takip edenler. Takipçilerin arasında illa gören ve bilen biliyordur. O köpek çok iyiydi. En kavgacı, en savaşçı. Mesela onun öyle bir huyu vardı. Köpek geliyordu onun yanına, ona havlıyordu. Ancak köpek hiç sayıyordu. Gene o kendi haliyle yoluna devam ediyordu. Baktı köpek ona dalacak. O köpeği öyle tutuyordu. Tuttunca da bırakmıyordu. Biz onu zor ayır ediyorduk. Onun öyle bir huyu vardı. Tutmuyordu, tuttu mu da bırakmıyordu. Çok değişik bir şeydi ya. O köpeği birisi çaldı muhtemelen. Ondan önce bir haftaydı. Gece gündüz ilerliyorduk. Tabi o zamanlar göç yolundaydık. Yollar uzundu. Yollara yakın arazi tamamen ekiliydi. Yoldan çıkamıyorduk. Yaklaşık 2 gündü. Belki 1 saat bile uyumamıştık. Hayvanlar gece gündüz gidiyordu. Biz de hayvanlar hepimiz mahvolduk ya. O köpekte de biraz hantallık vardı. En son köyün içinden geçtik ve orada kayboldu. O köyün içinde mi kaldı? Geri mi döndü? Ne oldu bilemedik. Saldırgan değildi. Mesela yabancı biri onun yanına gelince saldırmıyordu. Tepki göstermiyordu. Belki birisi çaldı, belki de o köyde kaldı. Ne oldu bilemedik. Kaç defa köye gittim. Onu bulmak için en son gördüğümüz köyün içine gittik. Hatta o köye giderken bir arkadaş vardı köyde. Motosiklet vardı. Motosikletle çok yere baktık. Maalesef sakladılar ve kimse göstermedi. Arkadaşlar bugün ben hayvanlara gitmedim. Bugün gidemedik. Biraz sonra köyün içine gireceğiz. Bakalım ilişki olduğumuz köy ne durumda, köyün içinde ne var ne yok, ne gibi manzara sahip. Köyün içini aslında merak etmiştim. Bu sabah hayvanlara Ahmet ve İsa gittiler. Çadırları kurduğumuz alan zaten ekranda görüyorsunuz. Köyde burada. Bu sene kiraladığımız arazi bu köye bağlı. Geçen de elektrik çekmeye çalıştık. Köyden çadırlara elektrik götürmeye çalıştık. Fakat olmadı. Arkadaşlar burada böyle bir kaya gördüm. Bakın. Değerli bir taş. Şimdi bu taşı bulmak için dağlarda yürüyüşe çıkan çok fazla insan var. Bu taşın, bu kayanın değeri nedir? Biz bilmiyoruz ama inanıyorum bu maddeyi arayan çok kişi vardır. Cam gibi. Burada böyle bir
mağara var. Mağaranın içini çöple doldurmuşlar. Mağaranın hemen üzerinde böyle yuvarlak bir uyma görüyoruz. Sanki burası bir mezar odası. Odaya giriş yapmışlar. Dönem soygunu yemiş olabilir. Belki de bundan kaç yıl önce buraya sızma yapmışlar. Burada böyle bir ev daha yeni yapılmış görüyoruz. Evet arkadaşlar, biz böyle ilerlemeye devam edelim. Umarım köy içinde köpekler yok. Biliyorsunuz köpekler yabancı kişileri görünce hemen havlamaya ve hemen peşine veriyorlar. Dikkat edeceğiz. Bu arada yanımda köpek yok, kimse yok. Ben yalnız gidiyorum. Canım sıkılıyordu. Dedim dışarıya çıkayım, hava alayım. Bir de köy içine de gideyim. Biraz zaman geçti, sıkıldık. Bu arada karşıdaki dağlara kar yağdığını görüyoruz. Orası Çıraf Dağı bildiğim kadarıyla. Dağlara kar yağdı. O yüzden bir hafta 10 gündür bu alan, bu arazi, şu an olduğumuz konum, içinde kaldığımız konum aşırı soğuk oluyor. Karşı tarafta da göçebeler var. Bakın orada da bizim çadırın kopyası. Zaten bütün göçeler bizim kurduğumuz çadırın aynısını koruyorlar. Hepsinin sistemi aynı. Aynı sistem üzerinde yürüyorlar. Burada böyle bir ev yapmışlar. Ama yazın hayvan gölgesi için yaptığını düşünüyorum. Çünkü belki siz de fark ettiniz. Altında gübre görüyoruz. Evet. Biz böyle yürümeye devam edelim. Bir de bu arada arabayla kaç defa köy içinden gidiyorum. Yol köyün içinden gidiyor. Sağ tarafta bir kilise gördüm. Belki o kilisenin orasına da gideriz. Eğer köpekler izin verirse. Köy içinde köpekler var biliyorum. Ama adamcıl mı, insanlara saldırıyorlar mı? Bunu bilmiyorum. Göreceğiz. Gideceğiz. Bakacağız ve göreceğiz. Evet. Videoyu sonuna kadar izleyelim. Bakalım neler olacak. Bugün hava biraz soluk. Arkadaşlar, köye yaklaşmak üzereyiz. Köyün içinde bir kilise vardı. Bugün sizinle birlikte o kiliseye bakacağız. Umarım etrafta saldırgan köpek yoktur. Yanımda şimdi kimseler yok. Kendimi savunmak için elimde bir silah da yok. Evet. Biz ilerlemeye devam edelim. Bugün hava güneşliydi. Daha şimdiden yaz kokusu gelmeye başladı. Buralar ne kadar da sıcakmış. Güvercinler. Horoz Bey, bakar mısın? Var mı buralarda köpek? Yardımcı ol. Bu hemen bizi sattı zaten. Ses çıkarmaya başladı. Şimdi bütün köpekler bizi görür. Ne kadar yaranmaz bir horoz çıktın. Ama var ya, horoza da güven olmuyor ki. Evet arkadaşlar. Kilisenin dibine geldik. Ama güzele benziyor. Ancak harabe olmuş. Bu oranın girişi nerede acaba? He? Biz böyle mi tırmanalım?
Yoksa giriş şu taraftan. Ben buradan gitmek istiyorum. Eğer tehlikeliyse gidemiyorsak geri dönüş sağlayacağız. Oh. Yaklaşık 13 metre yüksekliği var. Tamamen taşta yapıldığını görüyoruz. Kaç yıldır var bu kilise? Bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir ayağımı şuraya koyuyorum. Diğerini de şuraya. Bu olan ne? Küp parçası mı? Harika bir delik. Arkadaşlar. Taş yerine küp parçası kullanmışlar. Biz üzerine çıkarsak eğer yıkılırsa ne olacak? Bence yıkılmaz. Şurayı merak ettim. Oh. 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 Aman. Arkadaşlar. Harbi bir kilise. Yok böylesi. Keşke buraya sahip çıksaydı. Keşke insanlar buraya sahip çıksaydı ya. Bakar mısınız? Böyle bir tarih ne durumda? Böyle bir eser yok oluyor. İnsanların göz önünde. Böyle bir eser insanların göz önünde yok oluyor. Kilise o kadar büyük. Hangi noktaya bakacağımı bilemiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Aşağıya inmeye çalışıyorum ancak girişi göremiyoruz. Muhtemelen giriş burasıydı. Evet arkadaşlar. Aşağıya inmeye başlayacağım. Umarım olumsuz bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Evet, yavaşça inmeye başladım. Bak, elimi şu taşın üzerine koydum. Daha sonra bütün kuvvetimi, ağırlığımı hepsi böyle elimin üstüne bıraktım. Mesela bu taş oradan çıksaydı ben de taşla birlikte aşağıya düşerdim. Ne yapacağız? Çok dikkatli.
İçeride eğer bir kurt çıkarsa ya da bir saldırgan köpek ne olacak sonra? Sakin ol. Heyecan yapma. Sakin sakin. Heyecan yapmayalım lütfen. Evet. Ya çıkarsa? Arkadaşlar böyle kararsız kaldım. Şu oradan böyle bu taşa indik. Daha sonra burada kararsız kaldık. Aşağıya inersem eğer içeride bir yırtıcı varsa ona teslim zorunda kalırım çünkü kaçma yolum olmayacak. Evet. İçeriye indik. Burada böyle bir in var. Tünel mi, giriş mi, başka bir odağa mı gidiyor? Bilemedik. Şurada delik açılmış. Aynı ona benzer bir delik daha şurada açılmış. Hele şuraya bakın. Yavaşça bu merdivende aşağıya inmeye çalışalım. Sakin, heyecan yapmayalım lütfen. Sakin. Evet. İçerisi çok soğuk. Buraya kapı yapmışlar. Metal bir kapı. Şu taşa bakar mısınız? Ya bakar mısınız ya? Hele bakın şuna bakın. Böyle eser olur mu? Oluyormuş ama insanlar sahip çıkmıyor. Vallahi çok yazık. Hele şuna bakın. Bak 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 bak. Güvercinlerin olduğu konuma indik. Burada böyle devasal kapı. Güvercin sesini duyuyoruz. İnsanlar muhtemelen buraya giriş yapmadıkları için güvercinler buraya konaklamayı uygun görmüşler. O yüzden etrafta ne kadar güvercin varsa akşamları ve geceleri yağmurlu havalarda hep buraya iniş yapmaya çalışıyorlar. Burası güvercin konaklama noktası olmuş diyebiliriz. Bakın arkadaşlar şurada bir boşluk var. Orası da muhtemelen bir oda. Oraya giriş yapabilecek miyiz? Pek sanmıyorum. Bak hele. Aha. Aha. Arkadaşlar çok ürkütücü. Neyse arkadaşlar biz buradan çıkış yapalım. Az önce gösterdiğim giriş. Oranın içine sızmaya çalışacağız eğer yol bulursak. Vardır bir yolu ama yol nereden oraya gidiyor? Bilemiyorum. Burası olabilir mi? Yanımda ışık olmadığı için önümü göremiyorum. Burası karanlık. Buraya giriş yaparsak sağa sola göremeyeceğiz. Keşke yanımda bir el fener olsaydı. Bu kilise bu kadar büyüklüğe sahip olduğunu bilmiyordum. Kimse bana buradan bahsetmedi. Ben de bu sabah hayvanlara gidemedim. Dedim evde oturacağıma biraz dışarıya çıkayım. Sağa sola gezeyim, tur atayım. En azından görmüş olurum. Belki bir video da üretirim.
Sizinle birlikte buraya giriş yaptık. Harika görüntüler. Burası da karanlık. Elimde ışık olmadığı için maalesef karanlık alana giriş yapamıyorum. Normalde burası kapalı. Giriş burası değil. Neyse arkadaşlar, biz burada yavaş yavaş çıkmaya çalışalım. Kafamıza taş gelirse biz bittik. Kimse bizi bulamayacak. Burada şebeke de çekmiyor. Ama beni erkenden bulacaklar. Çünkü burası köye çok yakın. Neyse. Arkadaşlar ben kamerayı burada kapatayım. Bir elimde kamera var. Rahat çıkamayacağım. Kamerayı kapattım, rahat buradan çıkmaya çalışayım. Evet arkadaşlar. Dışarıya çıktık. Vallahi çok iyi heyecan yaptık. Çok güzel bir macera oldu. Keşke siz izleyiciler burada olsaydınız. Sizinle birlikte buraya giriş yapsaydık. Daha heyecanlı olurdu düşünüyorum. Burası da küçücük bir oda ya da bir yerin girişi. Daha sonra burası terk edilince yıkılmış ve burası kapanmış. Bu başka bir odanın girişi olabilir ya da merdiven. Biz bunu bilemeyiz. Ancak bu izada başka bir oda vardı. O odaya giremedik. O odanın girişi nerede? Mesela şuradaki boşluk. Az önce gösterdiğim odaya gidiyor. Ama o boşluktan inebilecek miyiz? Öyle şansımız olacak mı? Neyse ayakımı böyle koyayım. Sanki burası bir tünel. Başka bir yere mi gidiyor? Bakar mısınız? Şurası kapalı. Burası da taştan kapatmışlar. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kiliteden ayrılıyoruz. Bu taş duvarın üzerine çıkayım. Ama güzel bir kilise vallahi. Bakın kapıda haç işareti var. Şurası da daha önce giriş. Orayı taşlarla kapatmışlar. Bu kilisenin iki tane girişi var. Bir şurası, bir de şura. Şurası pencere muhtemelen. Belki de orada taş çıkmış. Öyle pencere gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, kilise güzele benziyordu. Ancak kilise hakkında yeterince bilgiye sahip değildik. Kaç yıllık kalma. Kimler o kilisede yaşadı. Neler oldu, neler bitti. Biz bunları bilemediğimiz için yorumlayamıyoruz. Ama gerçekten de siz zaten gördünüz. Benim anlattığım yapmaya gerek yok düşünüyorum. Harikaydı. Ama keşke öyle bırakmasaydılar. Keşke oraya sahip çıkan insanlar olsaydı. O güzel tarihi hemen yok olmak üzere. Bitmiş. Evet arkadaşlar, bir eser daha YouTube'a bıraktık. İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baştan sona
videoyu öne sarmadan izlediğiniz için teşekkürler. Her videoda söylemem gerekiyor düşünüyorum. Çünkü kanala yeni gelen arkadaşlar oluyor. Destek amaçlı kanala abone olalım. Videoya like atalım. Ve yorumlarımızı eksik etmeyelim. Bu şartları her videoda söylemem gerekiyor düşünüyorum. İhmal etmeyelim. Tekrardan teşekkürler. Desteklerinizi eksik etmeyin. Kendinize dikkat edin. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.